Manila gibi bir şehirde, şehrin merkezinde şöyle bir yaşam var. Pisliğin içerisinden bu yiyecekleri ayıklıyorlar, temizliyorlar, yıkıyorlar, tekrardan pişiriyorlar. And how is life in Happy Land? Difficult, but happy. Tamamen yoksulluktan dolayı mecbur oldukları için, bir tek buna ulaşabildikleri için yaptıkları bir şey. Arkadaşlar insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Şehrin birçok yerinden plastik ve tenekeleri topluyorlar arkadaşlar. Burada böyle ayrıştırıyorlar. Buraya gelmeden önce böyle biraz araştırma yaptım. Dikkat etmem gerektiği yazıyordu. Tek gelmemem gerektiği yazıyordu. Ben dedim ki bir şey olmaz. From Top Avenue, I'm collect from garbage. Tuvalet. Yeah. Burası tuvaleti. Şöyle göstereyim. Do you pay any rent for here? No. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Filipinler'den herkese selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Şu an başkent Manila'dayım. Bu videoda hep birlikte çok çarpıcı hayatlar göreceğiz arkadaşlar. Akıl almaz yaşamlar göreceğiz ve bir o kadar da üzücü yaşamlar göreceğiz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şu an şehrin merkezinde bulunan Tondo ismindeki bu bölgedeyim arkadaşlar. Tondo'nun içerisinde Happy Land isminde bir mahalle var. Şu an o mahalleye giriş yapmış bulunuyoruz. Burada çok yoksul yaşamlara ne yazık ki şahit olacağız. İnsanların yaşadığı koşulları sizlere göstermek istiyorum. Kamerayı genellikle karşı tarafa tutacağım. Etrafı gözlemlemenizi istiyorum. Buradaki yaşamları, evleri, insanları gözlemlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ben burası hakkında belli başlı araştırmalar yaptım. Onları da bir yandan aktaracağım sizlere. Daha henüz girmiş bulunuyoruz mahalleye. Mesela burada böyle bir bakkal ve ufak manav tarzı bir yer var. Keza burada da bir bakkal var arkadaşlar. Sağlı sollu dükkanları görüyoruz ve insanların yaşadıkları barakaları görüyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Kabloları da bir yandan göstereyim. Yani bu kablolar nasıl tehlike yaratıyordur burada? Çünkü burası yağış alan bir ülke. Gerçekten yılın belli dönemlerinde çok ciddi yağış alan bir ülke. İnsanların hayatlarını olumsuz etkiliyordur. Tehlike yaratıyordur. Hey bro. Hello bro, how are you? Good. My name is Burak. Murat. Burak. Burak. Yes, Burak. You? Yeah, Jaira. Geira. Geira. Geira, nice to meet you. And you? Eric. Eric, nice to meet you bro. My name is Bobby. Bobby, nice to meet you Bobby. So nice to meet you. Burada mahallenin gençleriyle hızlıdan bir tanışalım da. Bro, tarza bak ya. Buranın insanları güler yüzlü arkadaşlar. Şöyle bir yandan sizlere yolları da göstermek istiyorum. Hello, how are you? Arkadaşlar insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Bir yandan sizlere etrafı göstereceğim. Bir yandan insanlarla tanışacağım, konuşacağım. Çok güler yüzlü insanlar, gerçekten güler yüzlü insanlar ama buraya gelmeden önce böyle biraz araştırma yaptım. Dikkat etmem gerektiği yazıyordu, tek gelmemem gerektiği yazıyordu. Ben dedim ki bir şey olmaz. Bir problem çıkacağını sanmıyorum. Hop, ne yapıyorsunuz lan? Chinelas. Terlik, ha? Yes. Tamam attım. Tamam. Brown. How are you guys? Hey. Good. This is the history of Philippines. Asi, 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 asi. Çocukları görünce birden ne anlattığımı unuttum. Hello. How are you brother? Good. Burada eğleniyor gençler. From Türkiye. Türkiye. Turkish. YouTube. YouTube. Burak Durgun. Buradaki arkadaşlarımız da kanala abone olup kendilerini izlerler. Siz de videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim dostlar. Yo. Burak Durgun. Yeah. Burak Durgun. Where you from? Türkiye. Turkey. Yeah, Turkey. See you brother. See you. Take care. Şehrin birçok yerinden plastik ve tenekeleri topluyorlar arkadaşlar. Burada böyle ayrıştırıyorlar. Hello. Burada ayrıştırıyorlar ve daha sonrasında satıp para kazanıyorlar. Burada abimiz plastikleri böyle ayrıştırıyor. Bir şekilde insanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar arkadaşlar, bakın.
Yani yaşadıkları koşulları sizlere olabildiğince en objektif şekilde gösterip anlatmak istiyorum. Bu arada şu konuda içiniz rahat olsun. Bu tarz yerlere geliyorum ve illaki yorumlarda şu yazıyor. Kankacığım hani oralara gidiyorsun, Burak'cığım oralara gidiyorsun. İnsanlara maddi destekte bulunuyor musun? Çocuklara bir şeyler alıyor musun diye. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Elbette bunu yapıyorum. Sadece kameraya da göstermeyi sevmiyorum. Siz videoları izledikçe, özellikle sonuna kadar izledikçe ben bir gelir elde ediyorum ve o şekilde dünyayı geziyorum. Kazandığım paradan da tabii ki insanlara destek oluyorum. Yani sizlerin sayesinde bunu yapıyorum. Süper teşekkür atanınız var. Katıl butonuyla kanalıma üye olup para göndereniniz var. Çok çok teşekkür ederim. Bunları yapmanıza hiç gerek yok. Videoları izlemeniz, yorum atmanız, beğeni bile çok çok büyük bir destek benim için. Ben dünyayı gezdikçe, para kazandıkça, gücüm yettikçe insanlara bir şekilde destek olacağım ama kameranın önünde bunları göstermek istemiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bilginiz olsun, içiniz rahat olsun dostlar. Yani Filipinler'de böylesine zengin bir ülke aslında burası arkadaşlar. Kaynakları nasıl kullandığınız çok önemli. Manila gibi bir şehirde, şehrin merkezinde şöyle bir yaşam var. Hanginiz böyle bir yaşamı deneyimlemek ister? Böyle bir hayata sahip olmak ister? Birazcık düşünmenizi istiyorum, sorgulamanızı istiyorum. Yani insanların yaşadığı evlere bakar mısınız? Barakalarda yaşıyorlar. Bu şehirde kimsenin yapmak istemeyeceği işleri yapıyorlar ve bu şekilde para kazanıyorlar. Hello, how are you? Give me Miranda. You good? Yeah. Is this your shop? Yeah. Walang laman. What is Walang Laman? Ah, empty. Oh, okay. You live in here, this Yeah. place, for how long? 12 years. 12 years. Yeah. And how is life in Happy Land? Difficult. Difficult. Yeah, but happy. Happy. Yeah. This is difficult life, but happy. Many people are friends. Lot. Look. My name is Burak. Burak, yeah. Burak Muhammad. Burak. Arkadaşlar şimdi burayla ilgili çok ama çok çarpıcı bir şey anlatacağım sizlere. Bakın burada bir yiyecek kalıntısı görüyorsunuz. Bu ne biliyor musunuz? Bakın burada kızarttıkları yağ var. Buradaki insanlar ablamızın da dediği gibi çok zor koşullarda yaşıyorlar. Çok yoksul koşullarda yaşıyorlar. Ve yemeğe, yiyeceğe ulaşmakta, özellikle proteine ulaşmakta çok güçlük çekiyorlar. Birçok fast food zincir restoran var burada. Bu zincir restoranlar dükkanı kapattıktan sonra kalan artan yiyecekleri, işte tavuk olur vesaire bilmem ne, ki genelde tavuk oluyor, çöpe atıyorlar. Buradaki insanlar da ne yapıyor? Çöplere gidiyor. Kalan artık tavukları, parçaları, ekmekleri, bir şeyleri alıyorlar arkadaşlar. Poşetleyip getiriyorlar. Buralarda tekrardan temizliyorlar, yıkıyorlar. Buna da pak diyorlar. Pak ayıklamak anlamına geliyormuş. Yani pisliğin içerisinden bu yiyecekleri ayıklıyorlar, temizliyorlar, yıkıyorlar, tekrardan pişiriyorlar, yağ ekliyorlar, pişiriyorlar ve bir yiyecek elde ediyorlar. İşte buna pak diyorlar. Bunu tekrardan kendilerince işte pilavla vesaireyle birleştirip yiyorlar arkadaşlar. Bu şekilde karınlarını doyuran bir sürü insan var. Bu bir mecburiyet bu insanlar için. Yani severek yaptıkları bir şey değil. Tamamen yoksulluktan dolayı mecbur oldukları için, bir tek buna ulaşabildikleri için yaptıkları bir şey. Did you eat pakbak? You try. Yes. You try it. You try? No, I didn't try. Delicious. What is exactly pakbak? Can you tell me? No, okay brother. Mahallenin gençleri geldi de denedim mi dedi pakbagı, dedim denemedim. Siz yediniz mi? Evet dedi, biz yedik, lezzetli dedi. Ama çok da kameraya konuşmak istemedi. Pakbak arkadaşlar, şöyle tekrardan göstereyim. Yani bir mecburiyetten oluşmuş bir şey. İnsanlar yemeğe ulaşamadığı için yiyorlar. Ve burada da satıyorlar, pirinçle satıyorlar. How are you? I'm fine. You fine? What is your name? Baby. Baby. Baby, nice to meet you. I'm Burak. Very nice to meet you. You cook pakbak? Yes. And how to make pakbak? From Top Avenue, I'm collect from garbage. Then put here in my house. Tomorrow, I'm clean, wash, then segregate 50 and 30. Then cook. Cook with oil and onion. Yes. Burada ufak bir internet kafe kurmuşlar arkadaşlar, bakın. Mahallenin internet kafesi. Hangi oyunlar var lan acaba? Küçükken ben de çok giderdim internet kafeye. Yok da evde bilgisayar. Dur birazcık jeton atayım da oynasınlar. Burada tıkanan kanalizasyonu açıyorlar. Feci bir koku var yalnız ya. Feci bir koku var. Şu demir çubuk yardımıyla bu sokaktaki tıkanan kanalizasyonu açıyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim ortamı sizlere.
Görüyorsunuz değil mi? Birçok kişide motor var. How are you? You good? Everything good? Are you security of this neighborhood? Lan oğlum dur. Ablama lan. No speak English. No English? You police of this neighborhood? Abimiz İngilizce bilmiyor. Thank you. Understand English. No problem, no problem, no problem. Abimiz İngilizce bilmiyor ama burada pompalı tüfeğiyle mahallede sanırım güvenlik. Neyi koruyor bilmiyorum. Burada yakınlarda bir polis merkezi de olabilir. Belki orada kendisi görevlidir. Abilerimize, kardeşlerimize yolu açalım da. Çok zor yani, insanların hayatları gerçekten çok zor. Manila çok hızlı şehirleşmiş arkadaşlar. Birden buradaki popülasyon artınca tabi şehir doğal olarak kaldırmıyor. Bakın burada da basketbol oynayan kardeşlerimiz var. So. Yes, I'm not good. I'm not good. Bir tane atalım. Yetişmedi. Şimdi çok hızlı şehirleşince arkadaşlar doğal olarak insanlar geliyorlar buraya ama kalacak yer bulamıyorlar. Doğal olarak gecekondu mahalleleri türüyor. İş yok. Çok hızlı şehirleşince, nüfus birden artınca insanlar iş bulamıyor. Burada sokakta tıraş yapıyorlar. Kardeşim çok ciddi duruyor. How are you bro? How are you, bro? Çok ciddi duruyor kardeşim. Oğlum bu kadar ciddi durma lan. Hey, bro. How are you bro? Good? Miguel. Burak. Nice to meet you. You wanna try? No, I'm okay. My hair is okay. Why not? Not good? My hair is not good? Not good? Tell my barber shop. Tell my barber shop. Street barber shop. Street barber shop. How much for haircut? No pay. No pay. Thank you bro. That's free. Bedavaya tıraş ediyorlar burada. Tabii bana yaptıkları kıyak olabilir, bilmiyorum. Ya da kendi aralarında da olabilir, bilmiyorum. Do you want try? Bro. No, thank you. My beard and hair is okay for me. Yeah. You Arab? No, I'm Turkish. 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 You also live here. Yeah, I live here. I sleep over there. Bakkal ablamızın kaldığı yer, yaşadığı yer bakın. Burada yaşıyormuş kendisi. Şöyle Small room. göstereyim. Do you pay any rent for here? No. You don't pay. No. You just live here. Yeah, I just live here. Ablamız buraya herhangi bir kira ödemiyormuş. Şöyle 2 katlı bir yer. Kira ödemiyor, burada yaşıyor. Bakkalı da burası dediğim gibi. Tuvalet? Yeah. Burası tuvaleti. Şöyle göstereyim. Burada yaşıyor ve burada çalışıyor. Aha da bakkalı burası. Hem çalışıyor hem yaşıyor arkadaşlar. Bazen anlatacaklarım karışıyor arkadaşlar çünkü insanlarla diyaloğa giriyorum, bir şeyler oluyor vesaire, kamerayı kapatmak zorunda kalıyorum. En son sanırım şeyi anlatıyordum. Hello. En son sanırım şeyi anlatıyordum. Yani çok hızlı şehirleşme, yaratılan işsizlik, insanlara herhangi bir devlet desteğinin olmaması vesaire bu tarz şeylere daha hızlı yol açıyor arkadaşlar. Bunu eklemek istiyorum. Bu pak yiyorlar ya, 1980'lerden sonra bu durum yaygınlaşmaya başlamış. 90'larda buraya fast food zincirlerinin çok hızlı bir şekilde gelmesi ve burada dükkan açmasıyla daha da yaygınlaşmış. Bunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Çok ilginç bir oyun oynuyorlar burada. Bir tane konserve koymuşlar. Bak vurdu. Terlik fırlatıyor. Vurmaya çalışıyorlar. Bu mahallede oynanan bir oyunmuş. Kendilerine bir oyun yaratmış çocuklar. Bayağı böyle bir baktık curcun oldu, kalabalık oldu. Dedim herhalde bir şey dönüyor burada. Oyun oynuyorlarmış. Kamerayı seviyor gençler. Okay, one more time. Yeah, bro. Bak şimdi. Bir daha attı olmadı. Sıra sıra terlik fırlatıyorlar. Sıra sıra terlik fırlatıyorlar.
Vurdu ya, gidip alması gerekiyor sanırım. Vuran kişinin gidip alması gerekiyor. Bu da onun koruyucusu. Hadi bakalım. Hadi, wait. I beat you. Okay. Şimdi sıra bende, ben vuracağım. Wait. Where's the lata? This one. Lata. Biz vururuz kardeş. Benim ismimin telaffuz edilişi burada sanırım bir küfüre ya da argo kelimeye tekabül ediyormuş. O yüzden gülüyormuş çocuklar. Bana açıkladılar şimdi. Her adımı söylediğimde gülüyorlar. Dedim oğlum bunlar niye gülüyor? Sebebi buymuş. Mahalleye gelmeden önce tehlikeli, gitme, tek başına gitme diye uyaranlar olmuştu. Hatta internette de bu şekilde yazılar vardı. Ama görüyoruz ki insanlar bayağı bir sıcakkanlı burada. Kamerayı da seviyorlar. Kameranın önünde olmayı da seviyorlar. Yabancıyı da seviyorlar ama ve lakin siz dikkat edin yani. Buranın birazcık kriminal bir yanı da varmış. Şimdi benim deneyimim böyle. Benim başıma bir şey gelmedi ama ne olur ne olmaz yani. Burada da bir sokak lezzeti var. Şöyle göstereyim dostlar. Yağda kızartıyor bir hamur işi olsa gerek. Çeşitli farklı soslarla da yapıyor olabilir ya da sadece tek bu sosla da yapıyor olabilir. Kardeşimiz burada ekmeğinde. Çok sıcakkanlılar, bayağı sıcakkanlılar. Hello, how are you? Good. Çocuklar bayağı bir selam verdiler geldiğimden beri. Çevremde dolaştılar. Tabii ki hani şey istiyorlar, bir şeyler al. Bize içecek al, yiyecek al istiyorlar. Tabii ki de başımla beraber yani çocukları sevindirmek güzel oluyor arkadaşlar. Mahalle böyleydi. Bayağı büyük bir mahalle bu arada. Yani bir tane arkadaşla konuşurken nüfusun 20.000 civarında olduğunu söyledi ama bayağı küçük bir alan burası. Ben de internette şöyle bir bilgi okumuştum. Çok dar bir alanda metrekare başına çok fazla insan düşüyor. Yani belki de Manila'nın en yoğun bölgelerinden bir tanesinde olabiliriz diye hep düşünmüştüm bu bilgiden yola çıkarak. Gerçekten de öyle olabilir. Küçük bir mahalleye çok yoğun bir nüfus sığınmak zorunda kalmış. Hayatları bu şekilde. Pak dedikleri, hazırladıkları yiyecekleri de gördüm. Yiyorlardı. Hello, how are you? Good. Thank you. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Mahalleyi gördünüz, yaşamları gördünüz. Ziyaret ettiğimiz birçok yerde böyle mahalleler varsa gidip bu yaşamları da sizlere göstermek istiyorum. Yani dünyanın bu yönünü de görün istiyorum. Sadece turistik yerleri gezip böyle insanların ziyaret ettiği yerlere gidip lokal yaşamları atlamak benim içime sinmiyor burası çünkü Filipinlerin gerçeği, Manila'nın bir gerçeği. Bunu da görün istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz yerlere gelmeye devam edeceğim. Ziyaret etmeye ve sizlere gösterip anlatmaya devam edeceğim. Sizlerin düşüncelerini de çok merak ediyorum ama. Yani çok ciddi anlamda bir yoksulluk var. Hello. Picture? Say hello. Çok sıcakkanlılar, güler yüzler. Abla da dedi zaten çok zor koşullarda burada yaşıyoruz. Çok yoksul koşullarda burada yaşıyoruz ama biz bizeyiz, dostlar bir aradayız ve mutluyuz dedi. Bu aslında çok ciddi bir sosyolojik araştırmanın da temeli olabilecek cümle. Umarım bu insanlar bir gün bu şartlardan kurtulurlar ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamaya devam ederler. Happyland'in hemen karşı tarafında başka bir mahalle var arkadaşlar. Oraya da geldim şimdi. Hello. Bu mahalleyi de sizlere göstermek istiyorum. Şu an Tondo'nun farklı bir mahallesindeyiz. Happyland'den çıktık. Buradaki yaşamları da görelim buraya kadar gelmişken. Sadece Happyland'i göstermeyeyim sizlere. Orada gördüğümüz yaşamın benzer bir versiyonu burada da var. Baksanıza şeylere ya, evlere, kablolara. Barakadan evlerde yaşıyorlar ya. Gerçekten insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar. Bir karşıdaki şu binaya bakın, bir de buraya bakın arkadaşlar. Yan yana ama çok zıt yaşamlar. Sanırım burası yasaklanan bir bölge. Yani burada yaşamak yasak. Çünkü depremde bu binalar çökebilirmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı bir hasar almış bu binalar. Çok eski. Tadilat kurtarmayacak seviyede sanırım. O yüzden yaşamak yasakmış ama insanların yaşadıkları koşulları görüyorsunuz yani. O kadar gariban bir halde yaşıyorlar ki bu insanlar buradaki evlere seve seve koşup girerler. Çünkü kafalarını sokacak bir kapalı alana ihtiyaçları var. Yani şöyle evleri göstereyim sizlere. Buradaki gençlerden birazcık böyle rica ettim çıkıp yukarı katları gösterebilir miyim evleri diye. Evlerde sanırım şu an biri yok. Kapıyı çalıp
rica edecektim. Evinizi gösterebilir miyim diye, yani birileriyle tanışabilsem tabii ki. Buradaki yaşamları da sizlere göstermeyi çok isterim. Mesela böyle kişiler gibi bir alan. Mutfak olarak da kullanıyor olabilirler. Yaşamlar çok acımasız arkadaşlar. Harbiden çok acımasız. İnsanlar bu zorlu koşullarda hayat mücadelesi veriyorlar. Gerçekten hiç ama hiç adil değil. Hiç ama hiç adil değil. Şöyle yukarı kata çıkalım. Burada çamaşırlarını yıkıyorlar. Elektriği, suyu nereden çekiyorlar, nasıl kullanıyorlar bilmiyorum ama şöyle karşıdaki binaları da göstereyim sizlere. Bir şekilde bir yerden elektrik ve su çekip kullanıyorlar arkadaşlar. Bu arkadaş sağ olsun yol gösteriyor bana. Onunla tanıştık mahallede. Derdimi anlattım, dedim böyle bir video çekmek istiyorum burada. Beni bu mahallede hani nerelere gezebilirim söyleyebilir misin? Gel dedi, takıl peşime. Bu apartmanı gezdireyim sana dedi. İnsan canının gerçekten hiçbir kıymeti yok. Sadece çalışsın, belli başlı insanlara para kazandırsın. Kölelik sistemi yani. Tamamen bu. Ben de elimden geldiğince sizlere bu yaşamları göstermek, hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazen insan göz ardı etmek istiyor, görmek istemiyor. Ama ve lakin bu yaşamları görüp, bilip, hatırlayıp mücadeleye devam etmek gerekiyor. Bir gün ben bazı şeylerin düzeleceğine, insanların insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağına inanıyorum. Zaten inanç olmazsa yaşamın çok da bir anlamı kalmıyor. Yani ot gibi yaşamış oluyoruz. Hemen karşı tarafta da Manila Limanı var. Bak tuvalet bazı yerlerde yok bu arada abi, işiyor orada mesela. Tuvalet çöp yok abi, kafalarına göre takılıyorlar insanlar. Yani yaşam koşulu buna itiyor, o da devam ettiriyor bunu. Göstermek ve anlatmak istediğim bunlar da arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok sıcak karşıladılar beni. Herkes çok güler yüzlüydü, misafirperverdi. Tehlikeli diyorlar. Hiçbir sorun yaşamadım, hiçbir problem yaşamadım. Ama dediğim gibi herkesin tecrübesi kendine. Olur da buraları ziyaret etmek isteyenleriniz olursa gelirken dikkat etsin. Ben tek başıma geldim, gezdim, burada insanlarla tanıştım. Onlarla sohbet ettim. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. Çok da keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Çok güler yüzlülerdi. Zor koşullarda yaşayıp bir şekilde mutlu olmayı bilen insanlar. Filipinliler gerçekten çok güler yüzlü, çok sıcakkanlı, çok güzel insanlar. Tekrardan teşekkür ediyorum beni misafir ettikleri için. Umarım bir gün bu koşullar dünyadaki bütün insanlar için ortadan kalkar ve herkes insanca yaşamanın gerektirdiği şekilde yaşar. Bütün dileğim, bütün mücadelem bunun için. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımı bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ve tekrardan içiniz rahat olsun. Buraya gelip gezdikçe insanlara tabii ki de destek oluyorum. Sadece bunları kamerada göstermeyi sevmiyorum. Beni tanıyanlarınız zaten biliyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda çok farklı bir noktada olacağız. Filipinlerin zıt uçlarını görmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.